Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerin yeniden bol bol çiçek açabilmesi ve yaprak hastalıklarından kurtulabilmesi için 2 tane önemli gübre tarifi vereceğim. Bugünkü orkide bakımı için kullanacağımız birinci yöntemimize hemen geçelim. Bunun için hepinizin evinde bulunan kolayla ulaşabileceğiniz bir patates. Videoya kısa bir ara vererek sevgili takipçilerimi bilgilendirmek istiyorum. Lütfen videoları izlerken altyazıları açmayı unutmayın. Ana dilinizdeki altyazılarını subtitle'dan seçerek kendi ana dilinizde videolarımı izleme özelliğini aktif hale getirin. Ve en önemlisi artık videolarımda İngilizce sesli dinleme özelliği var. Lütfen İngilizce sesli dinleme özelliğini de aktif hale getirin. Bunun için hemen şu adımları sıralayın. Sağ alt köşeden ayarları tıklayın. Sonra Audio Track ve burada Türkçe orijinal seslendirmeyi değiştirerek İngilizce seslendirmeyi seçin. Ve daha sonra videoyu İngilizce olarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Özellikle patates kabuğunu kullanıyorum. Bu yöntemde patates kabuğunu kullanmamın nedeni patates kabuğunda bol miktarda C vitamini var ve aynı zamanda bol miktarda potasyum var. Bunlar özellikle orkidelerin yapraklarının canlanmasına, böcek ve hastalıklardan kurtulmasına yardımcı olacak. Şimdi patates kabuklarını kestim ve bunları küçük parçalara ayıracağım. Özellikle küçük parçalara ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarz gübrelerde küçük parçalara ayırdığınız zaman içerisindeki vitaminleri çok daha hızlı suya geçecektir. Bunun için küçük parçalara ayırıyorum. Küçük parçalara ayırdığım patates kabuklarını cam bir şişenin içerisine koydum. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Kaynar su çok daha hızlı vitaminleri suya bırakmasına yardımcı olacak. Üzerine bir kapak ya da bir streç ile bu şekilde kapatın ve bir gece dinlendirmek için bekletin. Şimdi ikinci tarifimize geçiyoruz. Bunun için sarımsağa ihtiyacımız var. Sadece bir diş sarımsak kullanacağım. Sarımsağı kabuğuyla beraber küçük yine parçalara ayırabilirsiniz. Sarımsak içerisinde yüksek oranda antioksidan özelliği var ve antioksidan özelliği sayesinde orkidelerin ve evdeki bütün çiçeklerinizin böcek ve sineklerden, hastalıklardan korunmasına, sağlıklı, daha güçlü yapraklara ve çiçeklere sahip olmasına yardımcı olacak. Şimdi doğradığım sarımsakları yine bir cam şişenin içerisine koyuyorum ve üzerine yine kaynar su koyup bir gece dinlendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve videomu çevrenizde paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursanız çok sevinirim. Evet, bir gece beklettiğim 2 gübrem de hazır. Şimdi 2 gübreyi birleştirip orkidelerde nasıl kullanacağımı göstereceğim. 2 gübreyi de süzüyoruz. Patates kabuklarının ve sarımsak tanelerinin suya karışmaması gerekiyor. Sadece suyuna ihtiyacımız var.
Sarımsak suyunu ve patates kabuğu suyunun üzerine 200 milim normal su koydum. Ve şimdi bunu bir bardağın içerisine koydum. Çünkü püskürtme kabının içerisine koyacağım. Bu hazırlamış olduğumuz gübreyi iki farklı metot ile sizlere göstereceğim. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeye çalışın. Evet, şimdi birinci metodu göstermek istiyorum. Orkidelerde çok sık karşılaştığımız yaprak hastalıkları. Bu şekilde orkide yapraklarında yaralar ya da sararmalar ya da orkide yapraklarında özellikle böceklenmeler, trips böceği gibi, unlu bit gibi ya da kırmızı örümcek gibi özellikle hastalık durumlarında ve böceklenme durumlarında yapraklara direkt sıkarak orkide yapraklarını bu hastalıklardan ve böceklerden kurtarabilirsiniz. Bu karışımı ayda bir kere orkidelerinize verebilirsiniz. Fakat orkidenizde bu saydığım hastalık ya da böceklenme durumlarından biri varsa sadece haftada bir kere orkide yapraklarına sıkabilirsiniz. Sadece orkide yapraklarına değil, özellikle orkidenin güçlü ve sağlıklı kökler çıkarması için bakın köklerine de bu karışımı aynı şekilde sıkabilirsiniz. Kökler daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Bu karışımı sıktıktan sonra mutlaka bol hava alan bir yerde birkaç saat bekletmeniz gerekiyor. Silmiyoruz, kurutmaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere orkidelerim bol bol hem yeni kökler hem yeni yapraklar çıkarmaya başladılar. Yapmış olduğumuz bu uygulama ile orkideler hem daha sağlıklı yapraklara sahip olup hem de bol bol birden fazla çiçek dalı çıkarabilmeleri mümkündür. Gördüğünüz üzere bir tane burada, iki tane ana dal çiçek dalı çıkarıyor. Bu da eski çiçek dalı budamıştım ve boğum yerlerinden iki tane daha çiçek dalı çıkmış. Evet, şimdi ikinci metot için. İkinci metotta direkt orkide toprağına bu gübreden veriyoruz. Her bir orkide için 5 yemek kaşığı kadar bu gübre karışımından veriyorum. Bu karışımı sadece ayda bir kere verin. Çok sık bu karışımdan vermiyoruz. Hemen sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz üzere saksı altında bu şekilde su birikecek. Orkide bu suyu akşama kadar çekecektir. Evet, sıvı bitki besini olarak orkidelerinize bu tarz gübreleri dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Ben ayda bir orkidelerime yeni gübreler veriyorum. Yani sadece bir gübre vermiyorum. Doğal sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak veriyorum. Ve bu şekilde orkidelerim bol bol hem sağlıklı canlı yapraklara hem de bol bol çiçek açmış oluyorlar. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ve özellikle orkidelerinizi bu ayda bol ışık alan ve sabah ya da ikindi güneşini alan bir pencere kenarına konumlandırmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.